Vallahi bugün hava şahane şahane, cillop gibi bir hava var. Tam bir bahar günü. Dayı hızlı geliyorsun da size kırmızı yanıyor ya. Bizim geçmemiz lazım. Azıcık medeniyet. Merhabalar dostlar, nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Vallahi çok güzel bir hava var. Attım kendimi sokaklara. Şu an Arjantin'in en büyük ikinci şehri olan, adını unuttum şehrin. Cordoba'dayım. Buenos Aires diyecektim bir an. Buenos Aires en büyük şehri. Cordoba'ya geldim. Bir önceki videoda Mendoza'yı gezmiştik birlikte. Uyguna bir bilet buldum. Atladım, Cordoba'ya geldim. Normalde Mendoza Cordoba arası 20-25 bin peso değişiyor. Yani 20 dolar civarlarında. Ama ben 12.500 pesoya bir bilet buldum. 13 dolar civarı bir şey yapıyor. Atladım hemen. Cordoba'ya geldim. Geldiğimde hafta sonuydu. Birazcık böyle durgundu şehir. Neredeyse insan yoktu sokaklarda. Ama pazartesiye dönünce her yer kalabalıklaştı. Bu videoda birlikte Cordoba'yı gezeceğiz. Bir de cebimde 10 dolar var. Ne kadar yapıyor? 9.100 peso yapıyor. Şöyle göstereyim paraları. Tam gösteremedim. Şöyle 9.100 peso yapıyor. Bugün kur değişti. 9.100'e çıktı. Ben 850'den bozdurmuştum. Bir de bu cebimdeki parayı harcamak istiyorum. Bakalım 10 dolara Arjantin'de neler yapılabiliyormuş. Harcamalarımız 10 dolara geçecek mi yoksa altında mı kalacak, birlikte görelim istiyorum. Biliyorsunuz Arjantin ekonomik kriz yaşıyor. Size gösterdiğim o 9.100 peso ne kadar yapıyordu bundan 4-5 yıl önce? 1 dolar 35 pesoydu. 260 dolar yapıyordu gösterdiğim 9.100 peso. Ama bugün ne kadar yapıyor? Sadece 10 dolar yapıyor. Yani 4-5 yılda ülkenin geldiği duruma bakın. Ve bundan 20-25 yıl önce neredeyse Arjantin pesosuyla dolar eşitmiş. Ne yazık ki çok ciddi bir kriz yaşıyorlar. Bundan da bahsedeceğim birazcık. Cordoba sokaklarında dolaşacağız. Burası tarihi bir şehir. Gençlerin bol olduğu bir şehir. Umarım keyifli bir video olur. Eğlenceli bir video olur. Benim empanadacı neredeydi ya? Geçtim galiba. Böyle yukarı çıkmamıştım hiç. Empanadacı buldum bir tane. Şansa dün o çıktı. Bir yedim. Hakikaten güzel empanada yapıyormuş Arjantinliler. Dedikleri kadar varmış. Dostlar, empanadacıma geldim şimdi. 3 tane empanada söyledim kendime. Şu şekil yapıyorlar empanadayı burada. Bütün Arjantin'de böyle mi yapıyorlar bilmiyorum. Ben sadece buradaydım. Bakın. Şuraya da neli söylediyseniz onun baş harflerini işliyorlar. Mesela bu etli. C işlemişler. Carne. Ondan sonra ben bir tane sebzeli söyledim. V işlemişler. Verduras. Bir de peynirli soğanlı söyledim. Cebolla, queso, ama hangisi queso hangisi cebolla bilmiyorum. Şöyle işlemişler. Yani öyle olduğunu söyledi abi. Şöyle 3 tane empanada. Ne kadar yaptı fiyatı? 1650 peso yaptı. O da 1.8 dolar yapıyor. Dün yemiştim burada. Çok beğendim. Sizlere de göstermek istedim. Şöyle peynirli ıspanaklıyla başlayalım. Hakikaten insanların övdüğü kadar varmış Arjantin'deki empanada. Çok beğendim. Ciddi anlamda çok beğendim. Latin Amerika'da şu ana kadar yediğim en lezzetli empanadalar Arjantin'i sayabilirim. Sıralama değil, genel olarak söylüyorum. Arjantin, Şili, Costa Rica ve Ekvador. Bu 4 ülkede en lezzetli empanadaları yedim. Peynirli ıspanaklı. 3 tanesi 1650 demiştim. 1.8 dolar yapıyor. Yani tanesi 60 Amerikan senti. Bu soğanlı, peynirli. Bu etliymiş. Demek ki tutturamadık. Bu da lezzetli. Bir de peynirli soğanlıyı ısıralım. Bu da peynirli soğanlı. Üçünün de içi bol. Gayet lezzetli. Arkadaş, fıçık diye bir ses çıktı. Aha dedim. Boka bastım. Boka basmışım. Ya. Vay arkadaş ya. Leş gibi kokuyor. Allah kahretsin. Ulan ciğerim soldu be. Ne yedim be hayvan. Arkadaşım, köpeğiniz sokağa sıçıyorsa bunu temizleyin ya. Bir zahmet temizleyin ya. Arkadaş leş gibi kokuyor ya. Ulan ciğerim soldu.
Bir sürü kafe, restoran var bu bölgede. Merkeze biraz yakınım. Yakın bir bölgedeyim. Şimdi Merkez Park'ın oraya doğru gidiyorum. Oradan böyle başlayalım gezmeye. Ha, burada da empanadacı var. Mendoza'da da hiç bulamamıştım empanadacı ya. Şansa burada deneyecekmişiz demek ki. Böyle evleri de göstereyim size. O ne kadar garip bir apartman öyle ya. Böyle suda silelim birazcık. Vay arkadaş. Biraz önce manavın önünden geçtim. Hiçbir sebzede etiket yoktu. Şimdi görürsem gösteririm yine. Geldiğimden beri Arjantin'e onu fark ettim. Genelde manavlarda oluyor. Etiket koymuyorlar. Bakkallar suya muya etiket koyuyor da işte bisküvi etiket koyuyorlar ama meyve sebzeye pek etiket koymuyorlar. Onun da sebebi sanırım bu fiyatlar sürekli değişiyor ya. Kur oynuyor, bilmem ne oluyor, para değer kaybediyor, değer kazanıyor. O yüzden sanırım etiket koymama taraftarı insanlar. Burada mesela meyveler var. Portakalda, mandalina, elmada. Etiketi yok. Hiçbirinde etiket yok. Şöyle bakıyorum içeri. Ha, içeride yazıyor. İçeride 1-2 meyvenin üstünde etiket var. Bak, mate bardağı bu. Bir de arkada bunun termosu var. Bu da sanırım mate çayı. Aynen, yerba mate diyor. Şu termosa sıcak su koyuyorlar. Bu mate çayını, bitkisini bunun içerisine koyuyorlar, tamam mı, bardağın? Üzerine sıcak su ekleyip içiyorlar. Ya neredeyse herkesin elinde var. Herkesin elinde var. Benim de canımı çektirdiler. Ben en son 4 sene önce içmiştim. Baksanıza, bir sürü çeşit böyle mate bardağı var. Çok da güzel duruyorlar ha. Yani insanın böyle alası geliyor ama tadını bilmiyorum ki. En son 4 sene önce içmiştim. O da bir kere denedim hayatımda. Neredeydim? Arnavutluk'taydım. Kuzey Makedonya'ya otostop çekiyordum. Yolda Arjantinli bir çiftle tanışmıştım. Onlar mate içiyordu. İkram etmişlerdi bana da. Ben de tadına bakmıştım. Ama hiç hatırlamıyorum ki tadı nasıl. 4 sene geçmiş üstünden. Bak, şu an insanların elinde yok da birazdan böyle merkez tarafına döndüğümüzde ya da biraz daha kafe restoranların olduğu kısma döndüğümüzde herkesin elinde mate bardağı ve termos var kucaklarında. Meşale gibi taşıyorlar vallahi. Helal olsun, üşenmiyorlar da ha. Ha bak, şöyle soğuk sandviçler çok meşhur burada. Böyle paket halinde soğuk sandviç satıyorlar ya da bu şekilde salata satıyorlar ya da yemek satıyorlar. Hazır paketlenmiş yemek. Orada fiyatlar yok ama şurada fiyat listesi var diyecektim. Evet, fiyat listesi var. Evet, demek ki ben fiyat olmayan kısmı görmüş olabilirim. Buradaki sokaklar, caddeler de bayağı geniş. Burası gerçi bir 4 yol ağzı, ana cadde. Ama bayağı geniş. Ve Mendoza gibi sağlı sollu ağaçlık bak. Sağlı sollu ağaçlık her yer. Tabii Mendoza kadar sık değil çünkü burası biraz daha büyük bir şehir. Biraz daha böyle seyrek ağaçlar. Mendoza'da neredeyse güneş ışını düşmüyordu caddeye. Orada bir bakkal var. Fiyat yazmıyor. Şöyle manav göstereyim. Bunların üstünde de fiyat yok ama bazı şöyle köşelere belirli şeylerin fiyatlarını yazmışlar. Bak, çocuk mate içiyor bak. Paylaşıyorlar bir de. Bunlar da gelenek. Mesela ortamda biri mate çıkardıysa herkes dönüyor o mateyi. Bakalım ya, biri ikram eder belki tanıştığımızda. Ya da Arjantinli arkadaşlarımla buluştuğum zaman onlara soracağım. Diyeceğim, mateniz var mı, bir tadabilir miyim? Caddenin ortasına bisiklet yolu yapmışlar. Sağımıza solumuza bakalım da geçelim. Genelde arabalar duruyor ama durmaya da bilirler. Ben güvenmiyorum arabalara. Otobüs durakları da şu şekilde. Normal yolun kenarında olanlar da var. Böyle bir tane şey koyuyorlar önüne. Levha koyuyorlar. Levha diyeyim ona. Otobüslerin numaraları yazıyor. Hangi numara oradan geçiyorsa onu koyuyorlar durağın önüne. Şöyle çöp sistemi kurmuşlar. Birçok yerde yok böyle çöp sistemi ya. Direklerin yanına bırakıyorlar çöpleri böyle poşet şeklinde. Geceleri çöpçüler geliyor, o şekilde topluyorlar. Latin Amerika'da genelde öyle. Geldiğim gün cumartesi akşam 7'de indim ben Cordoba'ya.
Gündüz otobüsüyle geldim. O yüzden ucuzdu fiyatı. Bomboştu ya şehir neredeyse. İnsan yoktu yani sokaklarda. Düşün bak da cumartesi akşamdan. Ama gece olunca herkes eğlenmeye çıktı. Sesleri duydum. Yemek yemeye çıktım. O sıraya dönerken insanların seslerini duyuyordum. İnsanlar eğlenmeye çıkıyor hafta sonu. Yani Latin Amerika. Hafta sonu oldu mu partiye. Eğlence. Valla birileriyle tanışsaydım hostelde ben de giderdim. Keyifli oluyor çünkü. Ay tatlılara bakalım. Yani güzel duruyor gibi ama ben çok sevmiyorum böyle tatlıları ya. Bak Western Union'un önü. Arjantinliler de kullanıyor Western Union'u. Baksanıza kalabalığa. Yani geldiniz diyelim, nakit para yok yanınızda ya da nakit paranızı öyle hemen bitirmek istemediniz. Western Union'da kendinize transfer yapmak istediniz. Bu arada Mendoza videosunda anlattığım gibi. Yani öğrendiğim kadarıyla o şekilde. Bilen varsa ve yanlış anlatıyorsam lütfen yazsın. Bankaya güvenmiyormuş insanlar. Yani çünkü banka ne olacağı belli değil. Zaten batmış durumda ekonomi. Bankalarda paraları kardeş biz ödeyemiyoruz kusura bakmayın deyip kapatabilir. Her şey olabilir yani bankaya zaten ben hayatım boyunca hiç güvenmedim. O yüzden insanlar genelde nakit parayla hayatlarını idame ettiriyorlar, alışverişlerini yapıyorlar. Bak bu da free walking tur mesela. Katılabiliyorsunuz free walking turlara. Allah ne oluyor lan? Ücretsiz yürüyüş turları, şehir turu attırıyorlar. Sadece siz tur bitince tur rehberine bahşiş veriyorsunuz. Gönlünüzden ne koparsa. Mecburi değil. Ama verirseniz hoş olur tabi. Ne diyordum? Arjantinliler hep nakit kullanıyor. Yani o yüzden çuval çuval paralarla mesela bir şey satın alacakları zaman gidiyorlar. Çünkü paranın bir kıymeti yok. Yani bundan dediğim gibi 4-5 sene önce 1 dolar 35 peso yapıyorken şu an 910 peso mesela bugün. En büyük para 4-5 ay öncesine kadar 1000 pesoymuş. Düşünün yani en büyük para 1000 peso 4-5 ay öncesine kadar ve şu an 1 dolar yapıyor. Daha 4-5 ay önce çıkarmışlar 2000 pesoyu. O da 2 dolar yapıyor ya düşün. En büyük para birimin 2 dolar yapıyor yani kara borsa kurunda. Resmi kurda da işte 6 dolara yakın bir şey yapıyor. Rezillik yahu rezillik. Vallahi rezillik. Örgü ipleri 300 peso. Yani 30 sent. 30 Amerikan senti. Bayılıyorlar soğuk sandviçe. Her yerde pizzacı, her yerde makarnacı, her yerde hamburgerci. Ya bir de et restoranı var. Onun dışında bir yemekçi görmedim ben. Yani Arjantin'in geleneksel yemeğini tadayım diyorum. Pizza ediyorlar, et ediyorlar. Başka yok mu yani? Bu kadar mı yiyeceğiz? Şehrin merkez parkı burası. Diğer ülkelere nazaran seyyar satıcı kültürü biraz daha az Arjantin'de. Yani benim ilk dikkatimi çeken şeylerden biri bu olmuştu. Orada evsiz abilerimiz yatıyor. Ama yine de bazı yerlerde böyle seyyar satıcılar var. Peru videolarını hatırlayanlar böyle sokaklar neredeyse komple seyyar satıcıdan geçilmiyordu ya da işte başka ülkelerde. Ama Şili'de bir de burada o kadar fazla yok gibi geldi. Çok fazla evsiz var bu bölgede. Kuşlar nasıl yıpranıyor baksanıza. Bu bölgelerde dikkat etmekte fayda var. Yani şehirlerin merkezleri genelde tehlikeli oluyor. Siz her yerde dikkat edin ama burada bir tık daha dikkat edin. Çünkü turistlerin genelde uğradığı noktalar. O yüzden kapkaç olayları biraz daha fazla oluyor. Momentos de mi vida, nena,
y mi primer amor, amor. Pero aquí estoy, baby. Allá. Soy la vida. Ne satıyor? Peynir satıyor, sucuk satıyor. Bozulmaz mı öyle ya? Hava sıcak çünkü. Burası sağlı sollu böyle restoranların, kafelerin, ondan sonra dükkanların, ne bileyim başka bir şeylerin olduğu, aradığınız ne varsa burada bulabileceğiniz bir sokak. Geldiğimde işte hafta sonuydu, bomboştu burası. Her yer kapalıydı, doğru düzgün insan yoktu. Ama hafta içi olduğu için şu an açık her yer. İşte elektronikçiler falan da var. Yani ne ararsanız bulabilirsiniz burada. Öyle söyleyeyim. Ve insan kalabalığı da var ya, o yüzden bu tarz yerlerde yürümek, tabii ki dikkatli olmakta fayda var. Ama gayet keyifli oluyor böyle insanların arasında yürümek. Şimdi videonun altına muhakkak şu yorumu yazan olacaktır. Yani orada nasıl ekonomik kriz var, her yer dolu, kafeler, restoranlar dolu, insanlar para harcıyor. Bu nasıl kriz yazan olacaktır. Bizde de aynı muhabbetler dönüyor. Bence olay şöyle, insanlar artık tamamıyla günübirlik yaşamaya başladı. Zaten Latinlerde o kültür var. Yani insanlar bugün kazanıyorsa bugün harcıyor, yiyor. Çünkü şey diyor, yani yarın yaşayacağım meçhul diyor. Bugün yaşamam lazım diyor. Bunların mantığı bu şekilde. Bizde de ufak ufak o modele evrilmeye başladı. Mesela insanlar artık kazanıyor ve kazandığını rahat bir şekilde harcamaya başlıyorlar. Çünkü biliyor ki yarın her şey daha da zamlanacak ve kendi kazandığı artmayacak yani. Kendi kazancı artmayacak. Sadece her şeye zam gelecek. Kendi yine aynı parayı kazanacak. İnsanlar bunun farkında. Şuradan gidelim. O yüzden ne yapıyor insanlar? Günübirlik yaşamaya başlıyorlar. Bizde eskiden mesela bir birikim kültürü vardı. Şu an tabii insanlar maalesef ekonominin de kötüye gitmesiyle artık birikim yapamıyorlar. Zor kendilerini idare ettiriyorlar. Yani kazandığı parayla bir ayı zor çıkarıyor. Hatta birçok kişi çıkaramıyor maalesef. Çünkü yoksulluk sınırı Arjantin'de de Türkiye'de de inanılmaz artmış vaziyette. İnsanlar kazandıkları paralarla geçinemiyorlar. Öyle olunca ne oluyor? İnsanlar diyor ki yani ufak bir para kalıyorsa kenara onu da yiyeyim, içeyim, harcayayım, keyfime bakayım modunda takılıyorlar. Haksız da sayılmazlar aslında. Ama bunun dışında bir de olmayan parayı harcayan var. Kredi kartına yüklenenler var. Onlar da borç yapıyorlar maalesef. Burada da durumun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden restoranlar, kafeler dolu. Ya bu benim fikrim. Ben böyle düşünüyorum. Fıstığı kabuklu bir şekilde bir şeyde kavuruyorlar ve onu şu şekilde paketlerde yiyorlar ama ne olduğunu çok çözemedim. Bundan alıp tatmak istiyorum ya. Hola, buenas. ¿Cuánto vale es? 302 por 500. ¿Qué es? Ahí lo preparan. Prepara. Claro. Ah, ¿está azúcar? Así. Ah, azúcar es dulce. Sí, dulce, sí. Dulce. Ok, uno porfa. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Periné. Perine. Sí. Ok, perine. Muchas gracias. Tatlı fıstık, bir deneyelim bakalım. 300 peso daha harcadık. Şimdi 30 sent yapıyor bu da. 30-40 sent gibi bir şey yapıyor. Aa, güzelmiş lan. Bayağı güzelmiş. Hem fıstık hem tatlı. Sevdim bunu. Bayağı sevdim bunu. İlk gördüğümde bir tereddüt etmiştim. Ulan acaba hani iyi midir değil midir diye. Bayağı hoşuma gitti. Şimdi merkeze geldikçe daha fazla sokak satıcısıyla karşılaşmaya başladık. Her yerde seyyar satıcılar var. Sokakta müzik yapanlar var. Sokak müzisyenleri. Bu bölgede belki belli saatlerde polis bir şey demiyordur. Ya da yasaktır. Polis gelmediği vakitlerde işte insanlar sokakta satışlarını yapıyordur. Polisin geleceğini haber aldıkları an Vın Turizm. Diğer ülkelerde öyleydi. Bisiklet kiralama noktası var galiba. Bu aynı Santiago'daki sistem sanırım. Aylık bir para ödüyorsunuz. Bir ay boyunca o bisikleti şehir içinde kullanabiliyorsunuz. Öyle bir sistem var anladığım kadarıyla o bisikletten. Şimdi nereye geldik? Geçer miyiz?
Bence geçeriz. Parque Sarmiento. Sarmiento Parkı. Burası girişi olarak gözüküyor. Ha, burada kocaman yazmışlar. Şehrin hemen içerisinde kocaman bir tane park gözüküyordu. Oraya geldim şimdi. Şu olay Şili'de de vardı. Çimeni gören arabasını çekiyor, koyuyor örtüsünü yere, oturuyor, takılıyor orada. Çayını içiyor, yemeğini yiyor. Yani hiç böyle bizimki gibi piknik alanı arama derdi yok. Şurada çimen, ağaç altı ya, oturuyor, çöküyor buraya. Burada bir göl var ama bayağı pis. Bataklık gibi duruyor. Leş gibi gözüküyor, leş. Reis, buranın hali ne, buranın hali ne? He? Buranın hali ne? Timsah çıkar şimdi buradan arka. Ben güvenmedim buraya arkadaş. Şuna baksana, timsah gibi duruyor ya. Ne kadar ürkütücü lan. Ya bakımını yapmayacaksanız niye böyle bir şey yapıyorsunuz arkadaş? Karşı tarafta botanik bahçesi gibi bir yer var ama kapalı. Kapısı burada. Giriş yok. Ya da belli saatlerde açıyorlar, bilmiyorum. Şu an kapalı. Neyse biz diğer taraflara doğru gidelim. Ya böyle bir park. Ya kocaman bir park. Böyle arka tarafa doğru devam ediyor. Bu arada sim kart işini çözdüm ben. Bir önceki videoda anlatmıştım. Ben maalesef o forma ulaşamadım. Bilgisayardan denedim, telefondan denedim. Maalesef ulaşamadım. Arkadaşım benim yerime o forma ulaştı. Ben ona bilgileri attım. O benim adıma formu doldurdu. Ondan sonrasında 5 dakika içinde aktif oldu. Yani öyle 20 dolar falan sakın vermeyin yani. Kendiniz rahatlıkla o formu doldurup ücretsiz bir şekilde, eğer Claro sim kartını kullanacaksanız, aktif hale getirebiliyorsunuz sim kartınızı. Ne istedi? Pasaport numaramı istedi. Bir tane kendi fotoğrafımı istedi. Bir de pasaportumun fotoğrafını istedi. O bilgilerin yazdığı kısmı, o kadar. Bunun dışında hiçbir şey sormadı yani o formda. Ücretsiz bir şekilde gayet kolay hallettim. Şu an kullanıyorum. Çok da güzel bir, çok güzel demeyeyim de Arjantin standartlarına göre anladığım kadarıyla güzel bir paket buldum. 7500 pesoya 2 aylık 40 GB internet paketi buldum. İşte 8 dolar diyelim biz ona. 8 dolara 2 aylık 40 GB internet paketi satın aldım. Bu şekilde. Yani 500 pesoya da, 1000 pesoya da, 2000 pesoya da internet var. Mesela 15 GB 1 aylık 2700 pesoya bir paket vardı. Ben biraz daha fazla internet olsun istedim. Çünkü kullanıyorum internet. Biliyorsunuz yani, sosyal medya işiyle uğraştığım için. Gidiyor yani internet. O yüzden birazcık yüksek GB'lısını aldım. Sim kart işini halletmiş olduk. Bu arada beni izleyen abilerime, kardeşlerime bir şey sormak istiyorum. Benim şurada bir boşluk oluştu sakalla, bak şurada tam gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada bir yerde kocaman yuvarlak bir boşluk oluştu. Bu soygun olaylarından önce oldu bu. Peru'dayken bir tıraş olmuştum ben. Sonra bir baktım şurada böyle bir boşluk var. İnternetten falan araştırdım. Sakal kıran diyor ama sakal kıran yani tam olarak nasıl oluyor, nasıl geçiyor hiçbir fikrim yok. Böyle bir şey yaşayan var mı? Yani bunu sormak istiyorum. Varsa böyle bir şey başına gelen, nasıl çözdünüz, nasıl tedavi ettiniz bilmiyorum. Kocaman bir boşluk oluştu. Soygundan sonra oldu desem hani stres yaptı vesaire oldu diyeceğim ama soygundan önce oldu böyle bir şey. Hani streslik bir durum da yoktu hayatımda. Neden böyle oldu bilmiyorum. Varsa başına gelen, bana ulaşırsa yorumlarda yazarlarsa nasıl çözdüklerini çok sevinirim. Çünkü yani hiç hoş durmuyor, kocaman duruyor. Yani sakallarımı biraz kısaltmak istiyorum ama kötü durduğu için şu an uzatmaya başladım sakalları. Bekliyorum yanıtlarınızı. Abilerim, kardeşlerim, yardımcı olursanız vallahi çok sevinirim. Arkadaşlar şöyle bir lokal restorana geldim şimdi. Burayı gezerken bulmuştum, kaydettim. Karnım acıkınca geldim.
Böyle bir tabak söyledim kendime. Milanesa Napolitano olarak geçiyor. Bu tavuk milanesa. Peru'da çok fazla yedim bundan. Üstüne de Napolitano sosu dökmüşler. Domatesli bir sos. Üstünde kaşar var ve üzerinde de kekik var. Yanında patates kızartması, ekmeğimiz var. İçecek aldım ve şöyle bir küçük dilim ekmek getirdiler. Üstünde bir şey var ve sos var. Bunu tadacağım. Merak ettim. Anlamadım bunun ne olduğunu. İçecek 850 peso, yemekte 2990 peso, 3840 peso mu? Öyle bir şey yapıyor olması lazım. Tam hesaplayamadım. Güzel bir sosmuş. İlk olarak bunu tatmak istedim. İlginç geldi gözüme ya. Yemeğin gelmesini bekliyorum. Güzel sosmuş, beğendim bunu. Gayet beğendim. Yalnız porsiyon bayağı büyük. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama porsiyon bayağı büyük. Şöyle göstereyim. Bu etmiş bu arada, tavuk değilmiş. Bu Peru'da genelde milanesa dedikleri tavuk oluyor ama burada et. Gayet lezzetli. Üzerindeki sosla ve kaşarla çok lezzetli olmuş. Beğendim. Ve fiyatı da gayet uygun. Yani 3 dolar kocaman bir tabak. Yanında ekmeği var, böyle ufak dilim soslu ekmeği var, patatesi var. Bence doyurucu olur. Yemeği bitirdim, tam kalkıyordum. Abla şey dedi, menüye tatlı da dahil dedi. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir tatlı getirdi. Vay be. Var ya, o kadar tokum ki. Tam geldi yemek yani. Bir lokma daha yiyemem diyordum. Tatlı geldi. Sütlü tatlı herhalde. Üzerine de birazcık sıvımsı bal dökmüşler. Güzel bir sütlü tatlı. Hafifmiş ya bu. Güzel, yenir. Yemek ne güzeldi öyle ya. Vallahi yemeği çok sevdim ha. Couchsurfing'den bir tane çocukla konuşuyordum. Hatta bugün buluşacaktık da uyuyakaldı sanırım. Dün partiledi. Yarın biraz geç uyanabilirim, haberi olsun dedi. O gezdirmek istiyordu etrafı bana. O söyledi bana bu yemeği. Bulursam bundan dene dedi. Ben de şansa burayı buldum işte geçerken. Kaydettim hemen telefonu ama bakalım çocuklar yazmadı. Büyük ihtimalle hala uyuyordur. Hoppa. Bu kapı da Han kapısı mübarek. 78 kilo resmen. Burada kalıyorum ben dostlar. Şöyle bir apartman, 531 isminde bir hostel. Gecelik ne kadar? 4500 peso. O da işte yaklaşık 5 dolar yapıyor. Merkeze çok yakın. Bir park göstermiştim ya. Hemen şu ileride kalıyor park. Bak, bu sokak full şeydi. Seyyar satıcıydı, kaldırmışlar. Şimdi hostele uğradım da bir su içtim. Gün boyu su içmemiştim. Su da almadım. Bir de çantamı aldım. Dün video editlemiştim. Şimdi güzel bir kafe bulup, interneti iyi olan bir kafe bulup video yüklemek istiyorum. Çünkü hostelin interneti leş. 0.2 megabit çıktı ilk ölçtüğümde. İkinci ölçtüğümde de hız testi yaptığımda yani 0.5 megabit çıktı. Yani yoktan hallice. Ayıp olmasın diye açmışlar internette ama pek çalıştığı söylenemez. Ha bak, bu çekçekle gidiyorlar ya, arabası pazar arabasıyla, onlar seyyar satıcılar. Ha, burada Afrikalı abimiz bir şeyler satıyor. Şapka, çanta satıyor. Hey. ¿Cómo te llamas? Burak. ¿Así en YouTube? Sí. ¿Voy a salir? Sí. Muy bien, ¿de dónde sos? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo te llamas? Augusto. Mateo. Mateo. Y Augusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Oh, es bueno. ¿Te gusta una pantera? Sí, me gusta. Pantera. ¿De dónde eres? Turquía. ¿Turquía? Oh, Sí. bien, bien. Sí, gracias. Suerte. Chao, hasta luego. Burası yine canlanmaya başlamış. Gençler burada takılıyor anladığım kadarıyla. Dün akşam burada bir caz festivali vardı. Şurada bir konser vardı. Bedava.
Acayip doluydu burası. Ha bak şu tarafa doğru bir gidelim, oradan şöyle döneriz. Bayağı bir kalabalık vardı, insanlar müzik dinliyorlardı, oturuyorlardı, mate içiyorlardı. Bugün de şansa mate içen görmedim arkadaş, böyle yalancı konumuna düşmüş gibi oldum. Mate görmüyorum insanların önünde. Bak şurada çocuk içiyor bir tane, uzaktan göstereyim. Tek tük gördüm bugün, vallahi şansa. Burada böyle fışkiye şov var. Anladığım kadarıyla bu çevrede vakit geçiriyor insanlar. Bayağı bir genç var ama burada. Videonun bir kısmında yine söylemiştim. Bunun sebebi de buradaki üniversite. Bak abi de mate içiyor. Buradaki üniversite bunun sebebi. Arjantin'in ilk üniversitesi Cordoba'da kurulmuş. Yanlış hatırlamıyorsam 1631 yıl olması lazım. Amerika kıtasının da 4. en eski üniversitesiymiş. O yüzden buranın genç bir nüfusu var. Ve kültür farklılığı da çok fazla. Bak mate içiyorlar yine. Hah, tamam. Demek ki akşam başlıyor bunların mate tiryakiliği. Bak orada da içen var. Oh be, yalancı konumuna düşmedim. Ne yapıyor? Islatıyor ama. Onlar da renkli renkli üstü. Boya festivali falan mı var acaba? İlginç. Ha, bu şey olabilir ya. Ama yok ya, onun için yaşı çok büyük. Bunlar ergenliğe girince öyle parti yapıyorlar genelde kızlar Latin Amerika'da. Öyle bir şey sanırım bu. Çok emin değilim. Biraz büyük onun için ama öyle de olabilir, emin değilim. Eğlenceli. Lan insanlar ne hayat yaşıyor, bir de bizim coğrafyanın yaşadıklarına bak, Allah kahretsin ya. Tüküreyim böyle coğrafyaya ben. Vay arkadaş ya. Buradaki çocuklar da, abiler de işte şey yıkıyorlar, arabaların camlarını temizleyip bahşiş almaya çalışıyorlar. Ne diyordum, onu unuttum ya. Birden eğlenceyi görünce kamerayı oraya çevirdim, ne dediğimi unuttum. Üniversite diyordum galiba. Ha, buradan güzel gözüküyormuş manzara. İnsanlar burada takılıyorlar. İşte Amerika kıtasının en eski 4. üniversitesi, Arjantin'in ilk üniversitesi burada. O yüzden genç nüfus fazla. Belki de bütün Arjantin'den genç öğrenci burada geliyorlar, okuyorlar. O yüzden bir kültür çeşitliliği var. Tabii dünyanın başka yerlerinden gelen öğrenciler de var. Yani genç kardeşlerim izliyorsa bu videoyu, ben mesela çok pişman oldum açıkçası. Yurt dışında öyle okumadığıma, tecrübe etmediğime. Sizler öyle bir fırsat varsa elinizde kaçırmayın yani. Sınavlara girin. Yeterli puanları alın, dilinizi geliştirin. Çıkın yurt dışına okuyun abi. Benden size bir tavsiye, pişman olmazsınız. Gelin Güney Amerika'da okuyun. Avrupa'da okuyun. Başka bir yere gidin okuyun. Yeter ki çıkın yani. Farklı bir şey görün. Öyle yani, gençleri görünce dün bayağı güzel bir ortam vardı. Keyifliydi. Caz müzik falan dinledik. Bayağı 1-1,5 saat oturdum dinledim. Keyifliydi, güzeldi yani. Buradaki kilisenin de bir tane kulesi yarım kalmış. Ulan ödüm patladı. Yarım kalmış bir tane kule. Sebebini bilmiyorum. Yapmadılar mı, devrildi mi, ne oldu bir fikrim yok. Geç dayı geç. Burası da bayağı canlı, keyifli bir cadde. Benim hostele de yakın. Hostelin konumu gayet güzel ya. Gayet güzel hostel. İnterneti kötü sadece. Havayı kararttım. Vallahi karnım o kadar tok ki, o kadar güzel yemek yedim ki yani. Hiç acıkmadım. Saat şu an 9'a geliyor. Kahve mi içsem yoksa dondurma mı yesem onu düşünüyorum. İnterneti iyi olan bir yer bulamadım maalesef. Videoyu yükleme işi yarına kaldı. Olsun, yapacak bir şey yok. Yarın yükleriz.
Her yer cıvıl cıvıl oldu vallahi. Akşam olunca tabi sokak satıcıları farklı bir boyuta evriliyor. Kolye bilekliğe deniyor bu tarz böyle. Hippiler çıkıyor sokaklara, onlar satıyor bir şeyler. Biz bu Arjantin'in kötü internet işini nasıl yapacağız ya? Hola. Şöyle bir dondurmacı buldum. Kahve içmektense dondurma yemek istedim dostlar. Şöyle bir dondurma aldım kendime. 2 farklı meyveden. Bir çilekli bir de marakuya mango karışımı var. Aslında 3 meyve oluyor ama marakuya mangoyu aynı anda satıyorlar. Onu bir karışım olarak satıyorlar. O yüzden 2 meyve. Bayağı güzelmiş. Marakuya mangosu da güzel, çileği de güzel. Hala cebimde para kaldı bu arada. Yani sabah kahvaltı yaptım, empanada dedim 3 tane. Üzerine fıstık yedik. Üzerine gittik bir öğle yemeği yedik. Çok sağlam bir öğle yemeği yedik. Ve yanına bir içecek içtik. Tatlı da öğle yemeğinin üstüne gelince, yani tatlı da dahildi öğle yemeğine, gayet doyurucu bir öğün oldu benim için. O yüzden akşam yemeği yeme isteği olmadı. Hala tok hissediyorum. Bu dondurma beni yatana kadar idare eder. Üzerine de bu dondurma gayet güzel oldu. Günü kapatmış olduk. Ne kadar harcadım? 7090 peso harcadım. Hala cebimde param kaldı. 7,5-8 dolar gibi bir şey harcamış oldum yani bugün. Yani suyu eklersiniz, toplu taşıma eklersiniz, bilmem ne eklersiniz, farklı bir şey yer içersiniz. Aşağı yukarı 10 dolara gününüzü geçirebilirsiniz aslında Arjantin'de. Yani Türkiye'den çıktınız geldiniz diyelim, Türk lirası kazanıyorsunuz. Arjantin sizi zorlamayacak ülkelerden bir tanesi. Hani derler ya Türk lirasıyla gezilebilecek ülkeler diye. Arjantin'i bu ülkelerin arasına ben sokarım dostlar. Tabii daha gezip gördükçe tecrübeleneceğiz. Daha farklı yorumlarda katacağız görüşlerimize. Çok beğendim ya dondurmayı. Bu videolukta benden bu kadar olsun dostlar. Hem Cordoba şehrini göstermek istedim hem de aşağı yukarı 10 dolarla neler yapabiliyoruz. Gün boyunca kaç para harcanıyor Arjantin'de gezdiğiniz zaman. Bunu birazcık gösterip anlatmak istedim. Ekonomiyle ilgili birazcık bilgi vermek istedim. Bu kadar. Yani umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Birazcık yoruldum çünkü sabahtan beri dışarıdayım. Birazcık yoruldum. Bakalım videoyu da yarın yükleyeceğiz inşallah bir aksilik olmazsa. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bana afiyet olsun.